Bu modülümüzde engelli bireylerle etkili iletişim nasıl olur, nelere dikkat etmeliyiz, bu konulara yoğunlaşacağız. Spor alanında engelli bireylerin varlığını güçlendirmek ve kapsayıcı bir ortam oluşturmak adına iletişim becerilerinin ne kadar kritik olduğunu daha önce söylemiştik. Ancak bu modülde daha detaylı şekilde farklı engel gruplarına yönelik doğru iletişim stratejilerine ve bu stratejilerin sağlıklı bir takım dinamiğine nasıl katkı sağladığına odaklanacağız. Engelli bireylerle iletişim yalnızca onların fiziksel veya duysal özelliklerine adapte olmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda saygı, empati, sabır ve açık bir yaklaşım gerektirir. Şimdi bu modülle beraber etkili iletişimin temel ilkelerini ve uygulamalarına bakalım. Bu modülümüzde özetle neyi göreceğiz? Engelli bireylerle etkili iletişimin temel ilkelerine bakacağız. Farklı engel gruplarına uygun iletişim yaklaşımlarını göreceğiz. Kapsayıcı spor ortamında saygı ve empati oluşturma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle engelli bireylerin etkili iletişimin temel ilkelerine bakalım. Engelli bireylerle iletişim kurarken karşılıklı anlayış, saygı ve empati temel alınmalıdır. Kapsayıcı bir spor ortamında doğru iletişim, bireyin kendini rahatça ifade edebilmesi, ekip içinde aktif rol alması ve özgüven kazanması açısından büyük önem taşır. Bu, sporcuların sosyal uyumunu arttırırken takım dinamiklerini güçlendiren bir unsur haline gelir. Peki etkili iletişim için temel ilkelerimiz neler? Engelli bireylerle iletişimde en önemli unsur onları sadece engel üzerinden tanımlamadan bir birey ve sporcu olarak görmektir. Bu konuda iletişimin temel unsurları şu şekilde özetlenebilir. Bireyi engeline göre değil, sporcu kimliğine göre değerlendirmek. Kişinin engel durumunu aşırı vurgulamak, ön yargılı veya korumacı yaklaşımlara yol açabilir. Bunun yerine takım arkadaşımın veya sporcumun hangi becerileri güçlü, nerede desteğe ihtiyacı var sorusuna odaklanmak daha sağlıklı bir iletişim ortamı kuracaktır. İkincisi net ve anlaşılır bir dil kullanmak. Karmaşık veya üstü kapalı ifadeler yerine doğrudan ve açık cümleler tercih etmek yanlış anlaşılmaların önüne geçer. Somut örneklerle talimatları kısa ve net biçimde vermek iletişimin etkinliğini arttırır. Üçüncü maddemiz sabırlı ve uyumlu olmak. Her bireyin bilgi işleme veya tepki verme hızı farklı olabilir. Zaman zaman cevap vermekte geciken veya farklı şekilde tepki gösteren bir engelli bireye anlayışlı yaklaşmak özgüveni destekler. Başka bir maddemiz beden dilini ve ses tonunu uyarlamak. Yüksek, hızlı veya agresif ses tonu çekingenliğe veya endişeye neden olabilir. Göz teması, yavaş ve anlaşılır konuşma gerektiğinde uygun jest ve mimikler kullanma önemlidir. Geri bildirim almak ve vermek. Anlatmak istediğimi net ifade edebildim mi şeklinde soracağımız sorularla iletişimin anlaşılırlığını kontrol edin. Engelli bireye görüşleriyle sürece katılma fırsatı sunmak onun değerli hissini güçlendirir. Unutmayın, iletişimin başarısı sadece konuşmak değil, karşınızdakini duymak ve anlamakla ilgilidir. Farklı engel gruplarıyla doğru iletişim yaklaşımlarına bakalım şimdi de. Farklı bireylerin ihtiyaçlarına göre iletişim şekillendirilmeli, herkesin kendini rahatça ifade edebileceği ortamlar oluşturulmalıdır. Fiziksel engelli sporlarla iletişimde şunlar önemli. Göz hizasında durmak. Özellikle tekerlekli sandalye kullanan bireyler için yüz yüze göz hizasında konuşmak önemlidir. Yardıma ihtiyaç olup olmadığını sormak. Benim yardım etmemi ister misin? Gibi basit bir soru saygıyı ve özerkliği korur. Hareket kabiliyetine uygun yönlendirmeler. Antrenman sırasında koşu, sıçrama gibi egzersizleri uyarlamak gerekebilir.
Görme engelliler için, engelli sporcular için iletişimde şunları söyleyebiliriz. Kendinizi tanıtmak. Antrenmana başlarken veya diyaloğa girerken merhaba, ben Ali, yanında duruyorum gibi bilgilendirmeler yapmak önemlidir. Yön tariflerini net vermek. Sağında, solunda, 2 adım ilerinde gibi somut ifadeler tercih edilmelidir. Fiziksel temasta önceden uyarmak. Koluna dokunmanız gerektiğinde koluna şimdi dokunuyorum demek gibi. İşitme sporlarla ilgili iletişimde ise şunlara dikkat etmemiz lazım. Doğrudan yüz yüze konuşmak. Dudak okuyan bireyler için ışık ve açı çok önemlidir. Görsel materyaller kullanmak. El hareketleri, yazılı talimatlar veya görsel işaretler iletişimi kolaylaştırır. Grup talimatlarında kontrol. Kalabalık olduğunda işitme engelli sporcunun talimatları eksiksiz alındığından emin olunmalıdır. Zihinsel engelli sporcularla iletişimde ise şunlara dikkat etmeliyiz. Basit ve doğrudan yönergeler, kısa cümleler, tekrarlar ve aşamalı öğrenme metotları. Sabırlı olmak. Bazı konuları anlamak veya uygulamak daha uzun sürebilir. Zaman tanımak ve gerektiğinde tekrar anlatmak önemlidir. Olumlu pekiştirme. Kısa sürede övgü motivasyon arttırır ve katılımı güçlendirir. Kapsayıcı spor ortamında saygı ve empati oluşturma. Takım içinde saygı, güven ve eşitlik temel ilkeler olmalıdır. Bireylerin kendi potansiyellerine ulaşmaları için sağlıklı bir iletişim ortamı yaratılmalıdır. Her sporcunun farklı bir öğrenme hızı veya farklı bir endişesi olabilir. Bireyleri gerçekten tanımak, onların ilgi alanlarına ve kaygılarına kulak vermek gerekir. Bu yüzden sporcuların bireysel farklılıklarını ve güçlü yönlerini tanımalıyız. Takımdaki herkesin sesini duyabileceği küçük tartışma oturumları veya paylaşım çemberi uygulamaları birbirini anlamayı kolaylaştıran uygulamalardır. Kapsayıcı spor ortamında saygı ve empati oluşturmaya devam edelim. Olumsuz davranışları önleme. Engelli bireyleri takım içinde pasif bir rol üstlenmeye zorlamak. Yani engelli sporculara daha az top verme, onları göstermelik bir pozisyonda tutma gibi yaklaşımlar kişinin özgüvenini zedeleyecektir. Çözüm, her bireyin yeteneklerine uygun şekilde aktif rol almasını teşvik edin. Engelli bireylere karşı aşırı korumacı veya himayeci bir tavır takınmak. Her şeyi onlar adına yapmak, bireyin inisiyatif almasını engeller. Bu durumda kendilerini yetersiz hissedebilirler. Bu yüzden tüm sporcuların eşit statüde olduğu bir ortam oluşturun ve bireyin kendi kararlarını almasına saygı gösterin. İletişimde sabırsız veya aceleci davranmak. Hadi bir an önce yap tavrı kaygıyı arttırır ve öğrenmeyi zorlaştırır. Çözüm ise bireyin iletişim hızına uyum sağlayarak baskı hissetmeden kendini rahatça ifade etmesini sağlayın. Özetle, engelli bireylerle iletişimde saygı, açıklık ve empati temel ilkelerdir. Her bireyin kendini rahatça ifade edebilmesi için uygun iletişim stratejileri belirlenmelidir. Takım içinde herkesin eşit katılım gösterdiği bir ortam sağlanmalıdır. Olumsuz iletişim davranışları yerine destekleyici ve motive edici bir yaklaşım benimsenmelidir. Etkili iletişim, bireyin özgüvenini ve performansını arttıran çok önemli bir unsurdur arkadaşlar. 7. modülümüzde bu şekildeydi. Sıradaki ve son modülümüzde engellilik ve spor politikaları konusunu ele alacağız. Diğer dersimizde görüşmek üzere.